Bir gün bir kafede otururken yan masadaki oturan adam dikkatimi çekmişti. Gayet janti, kılığı kıyafeti yerinde. Telefon konuşmasına da ufak çaplı bir kulak misafiri olmuştum. Konuşmasını da bilen, düzgün üsluplu ve aynı zamanda da diksiyonuna dikkat eden bir beyefendiydi. Garson kendisine doğru gelip siparişini almak istediğinde şöyle bir menüye göz gezdirdi ve kahveniz biraz pahalı ama dedi. Yine de alacağım dedi. Garson önce bir duraksadı, sonrasında gülümsedi. Peki efendim dedi ve mutfağa doğru gidip adamın kahvesini getirmeye doğru harekete geçti. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Kahvenin yanında adama ikram olarak çeşitli böyle cookie'ler vesaireler getirmişti. Ve gülümseyerek adama evet kahvemiz biraz pahalı ama bunlar da bizden size hediye dedi. Ben bu sahneyi izlerken zihnimde şu çaktı. Doğru zamanda doğru kelimeleri kullanarak istediğini elde ediyordu. Yıllar önce yaşadığım bu anı sayesinde o kafeden çıktıktan sonrasında hayatımda bazı şeylerin değişeceğini biliyordum. Çünkü o gün kelimelerle birlikte bazı zihinsel taktiklerin ne kadar etkili olduğunu fark etmiştim. Eğer sen de hayatında fark yaratmak, insanları kendi tarafına çekmek ve küçük ama etkili yöntemlerle sonuca ulaşmak istiyorsan doğru yerdesin. Bu videoda sana anlatacağım tekniklerle ki biliyorum biraz uzun bir video ama kendine değer veriyorsan bunu sonuna kadar seyredeceğinden de eminim. Ve bu videoda uygulayacağın ya da öğreneceğin taktiklerle fiyat pazarlığında ustalaşacaksın. Seni sevmeyen insanlara bile sempati kazandıracaksın. İstemediğin bakışları üstünden atabileceksin, düşmanlarını bile kendi tarafına doğru çekebilir ve aynı zamanda zihnindeki seni yoran düşüncelerden uzaklaşacaksın. Şimdi bu büyüleyici yöntemleri gel birlikte inceleyelim. Hazırsan başlayalım. Bu büyüleyici yöntemlerden birincisi brokoli taktiği olarak adlandırılıyor ya da işte zihin dual çalışır olarak adlandırılan bir tekniktir. Mesela brokoli yemeyi sevmeyen bir çocuk düşün karşında ve annesine sürekli direniyor. Ben yemeyeceğim diye sürekli söylenirken brokoli yer misin diye sormak yerine bir parça mı, 3 parça mı brokoli yersin deyip kararı ona bırakmak. Sonuçta çocuk kararı kendisi vererek ya biri ya üçü seçecektir ki genelde ikinciyi seçerler büyük bir oranda. Karar ondaymış gibi düşünüp kontrol sende olacaktır. Bunu hayatının birçok yerinde uygulayabilirsin. Özellikle bireysel, özel ya da iş hayatı fark etmeksizin hayatın her alanına uygulayabileceğin muhteşem bir kontrol etme tekniğidir. Unutma ki sen de dahil olmak üzere insanlar seçme özgürlükleri varsa daha kolay karar verirler. İkincisi tokalaşmanın gücü. Her zaman için sıcak eller kazandırır. Çünkü bir insanla tanıştığın zaman ilk olarak bedensel temas tokalaşmayla başlıyor ve soğuk eller sana aynı zamanda da duygusal mesafeyi getirecektir. Sıcak bir elle tokalaşmak, sıcak ve samimi bir sohbetin de ilk adımı olacaktır. Sana tavsiyem ki ben genelde öyle yaparım. Önce bir hafiften ellerini ovuştur ve ondan sonrasında tokalaş. Üçüncüsü benim çok sevdiğim bir teknik. Beni izleyen birileri var mı yok mu? Saniyesinde anlıyorum. Gel sana bundan da bahsedeyim. Esneme tekniği. Sana gözlerini dikmiş birinin var olup ya da seni izleyen birinin var olup olmadığını anlamanın belki 5-6 saniye içindeki en kolay tekniği. Otobüste gidiyor olabilirsin, dolmuşta gidiyor olabilirsin ya da herhangi bir yerde olabilirsin. Birinin seni izlediğinden şüpheleniyorsan hemen diye esneme hareketi yap. Eğer seni gerçekten izliyorsa esnemek bulaşıcıdır. Yaklaşık 5-6 saniye sonrasında o da esneyecektir ve böylelikle emin olursun seni izlediğinden. Bu da sana çevrendekileri onlar fark etmeden gözlemleme fırsatı sağlayacaktır. Bir diğeri mesela kafanda dönüp dolaşan bir şarkı var ve sürekli yarısını söylüyorsun, belirli bir kısmını. Ne yapman gerekiyor? Çok basit. Şarkının tamamını bir kere söyle. Çünkü zihin yarım kalan şeyleri sürekli tekrar eder. Tıpkı hayatımızdaki hikayeler gibi. Ve bitmiş hikayelerle de vedalaşmak ister. O yüzden de bunu hayatında birçok şeyde uygulayabilirsin. Herhangi bir o anda sürekli tekrar ettiğin bir şeyi tamamını tekrar edip bir kere yap, bir daha aslında tekrar etmeyi düşünmeyeceksin ve zihnin o çöp düşüncelerden, yarım kalmış şeylerden yavaş yavaş arınmaya başlayacak. Bir diğeri kafa sallayarak güç kazan. Herhangi bir arkadaş sohbetinde bile karşındaki kişiyi dinlerken şöyle yavaş yavaş kafanı salla. Bu hem seni anlıyorum hem de seni dinliyorum mesajı verecektir ve karşıdaki kişiyi belirli noktalarda daha özel olduğunu hissettirecektir. Tabii ne olacak? Sen kafa sallayıp onayladıkça bir yerden sonra o da kafasını sallayıp onaylamaya başlayacak ve kontrol sana geçecektir. Bu yöntem sana hayatın her alanında çok daha güçlü bağlar kurmanı çok rahatlıkla sağlayacaktır. Ve bir diğeri benim iş hayatında sıklıkla uyguladığım tekniktir.
düşmanını yakın tut. Eğer bir toplantıya gireceksen ve bu toplantıda seni çok ciddi kritik edecek, eleştirecek, hatta belki üstüne gelecek birileri varsa hemen sandalyeyi yanına çekip otur. Unutma ki fiziksel mesafeler kısalırsa duygusal mesafeler de kısalır. Bu taktikle birlikte farkında olmadan kişi seni kendisine yakın hissetmeye başlayacağı için eleştirilerin dozu belki yine olacak ama daha yumuşak gelmeye başlayacaktır. Mesela ben bunu iş hayatımda birçok kere denedim ve beni sürekli olumsuz yönde yargılamaya çalışan insanların bilerek yanlarına oturdum ve bu noktadan sonrasında da o olumsuz yargıların çoğu zaman olumlu geri bildirimlere dönüştüğüne kendim şahit oldum. Denemesi bedava. Sen de deneyebilirsin. Ve tabii benim yine sevdiğim tekniklerden biri herhangi bir ortama girdiğimde ya da herhangi bir ortamın içindeyken rahatsız edici bakışlar varsa bunlardan kurtulmanın yolu. Mesela bir yere girdin ya da bir cemiyetin içine dahil oldun. Birisi sana dik dik bakıyor ve bundan çok rahatsız oldun. Hemen bakışlarını onun da fark edeceği şekilde gözlerine dikmek yerine ayaklarına doğru yönelt. Bu beklenmedik hareket çok basit bir şekilde karşıdaki kişinin rahatsız olmasına ve bakışlarını senden kaçırmasına neden olacaktır. Birçok defa hayatımda toplu taşıma kullanmayı severim insanları gözlemlemek için. Birçok defa hayatımda ben de uyguladım ve dik dik bana bakan gözlerden sadece onların ayaklarına bakarak çok rahatlıkla kurtuldum. Yine aynı şekilde bir önceki maddede söylediğim gibi denemesi bedava. Deneyip hatta deneyimlerini yorumlarda paylaşırsan da sevinirim. Ve bir sonraki, evet, biz biliyorsun pazarlık yapmayı çok severiz. Hatta fiyatı öldürmeyi çok severiz. Ve o fiyat konuşurken işte özellikle hatta çok egzajere edilir. Kurban bayramlarında falan millet birbirinin kolunu çıkartır falan, o gaza gelir toplumca. Pazarlıkta gücünü arttırmak istiyorsan sana çok basit bir teknik vereceğim. Duygularını hemen açığa ver. Yani böyle fiyat mı olur deyip ya da böyle bir pazarlık mı olur deyip karşı karşıya gelmek yerine çok basit bir şekilde ya bu indirim beni biraz hayal kırıklığına uğrattı gibi duygularını ortaya çıkaracak bir cümle sarf et. Bu cümle karşıdaki kişinin kendisini kötü hissetmesine ve verdiği teklifi ya da verdiği indirimi tekrar gözden geçirmesine neden olur. Unutma ki samimi, içten ve doğal bir yaklaşım mantıklı bir pazarlıktan çoğu zaman çok daha etkili sonuçlar verir. Ve sonuncusu benim de çok sevdiğim bir yöntemdir. Ben Franklin etkisi diye anılır. Karşıdaki kişinin güvenini kazanmak için isteyeceğin küçük iyilikler. Mesela bir toplantıda ya kalemini ödünç alabilir miyim? Ya da herhangi bir yerde ondan küçük yapabileceği istekler isteyerek onun sana daha yakın hissetmesini sağlayabilirsin. Çünkü bilinçaltı iyiliklerle çalışır. Birine bir iyilik yaptığında kendini de ona daha yakın hissedersin. Bu senin için de böyledir, karşı taraf için de böyledir. Sana da birisi bir iyilik yaptığında kendisini sana daha yakın hissedecektir. Ve değerli dostum, evet, şimdi artık sıra sende. Burada öğrendiğin bu teknikleri hayatına uygulamaya başla ve yarattığın farkı kendi gözlerinle gör. Aynı zamanda videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve seni etkilediyse eğer buradaki teknikler, beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bu videodan faydalanmasını istediğin arkadaşlarınla da bu videoyu paylaş. Unutma ki küçük değişimler büyük farklar yaratacaktır ve bir sonraki videoda görüşene kadar da kendine iyi bak.